Öncelikle bugünkü çelik tasarım eğitimimize hoş geldiniz. Daha önce betonarme bir yapı üzerinde çelik çatı ek kat girişini göstermiştik. Farklı tiplerde çatılarla beraber. Bugün de sanayi yapılarında çelik çatı sistemlerini inceleyeceğiz. Özellikle makaslı kafes kirişli sistemleri, onların stabilitesi için neler yapmamız gerektiğini ve yine hem modelleme hem birleşimleri ilgilendiren detaylara beraber bakacağız. Bunun için hani birden fazla örnek göstermeye çalışacağım. Bu örneklerden bir tanesi asa çelik makas, çelik kolon ve betonarme düşey taşıyıcı sistem elemanlarının olduğu bir model. Diğeri ise doğrudan çelik makasın betonarme düşey elemanlarına bağlandığı bir sistem. Eki olarak gergi çubuklarının aşık tasarımındaki rolünden bir bahsedeceğim ve soğuk akta aşık tasarımından bahsedeceğim. E, En son kısımda sorularınızı alabilirim. Bir de tekrar hatırlatmak isterim. İnternet üzerinden portal ile beraber bildiğiniz gibi ücretsiz teknik destek hizmetimiz mevcut. Gerekli durumlarda telefon ile de iletişime geçebiliyoruz. Bugün olduğu gibi ücretsiz webinarlar ve eğitimler düzenlemekteyiz. Aynı zamanda online kapsamlı bir yardım menümüz ve kullanım kılavuzumuz var. Eğitim sırasında tekrar hatırlarız. 11 versiyon itibariyle bildiğiniz gibi F1 tuşuna bastığınızda bulunduğunuz sayfa üzerinde doğrudan yardım menüsüne ulaşabiliyorsunuz. Herhangi bir raporda hata aldıysanız hatanın üzerine bastığınızda da tıkladığınızda da daha doğrusu yine bu hatanın nasıl giderilebileceği anlamına ne olduğuyla alakalı yardım dosyasına ulaşabiliyorsunuz. Yardım dosyamız bildiğiniz gibi sadece program arayüzüyle alakalı değil, mühendislik teknik desteği de mutlaka veriyor. Web sitemiz Bilgi Bankamız, YouTube'da yer alan tüm eğitim videolarımız ve forum sitemize ait linkleri görmektesiniz. Bildiğiniz gibi forum sitesine ve YouTube'daki eğitim ve webinar videolarına ücretsiz olarak ulaşabiliyorsunuz. Bugünkü eğitimin de kayıtlı videosu önümüzdeki hafta içerisinde mutlaka YouTube kanalımıza eklenecektir. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş proje üzerinden ilerleyelim. Örnek proje ile başlamak istiyorum. Bir projenin genel görüntüsünü hatta planını da açıp bakalım. Zemin kattan da. Alt bölümlerin betonarme olduğu. Burada daha çok kolonlu bir çerçeve sistem var. Perspektif ekranı da büyütelim. Perdeli bir sistem şu anda söz konusu değil. Tabii bu perdenin de dahil olduğu farklı karışık sanayi tipi yapılarda elinizde ya da hangar gibi yapılarda gelebilir. Şimdi burada ben zaten modellemesini yaptım ama biraz detaylardan bahsetmek istiyorum. Bizim teknik destekte özellikle denk geldiğimiz kısımlardan bir tanesi bu makasların özellikle ilk ve son açıklıktaki makasların aslında doğrudan e, betonarme elemanın üzerine girilmesiyle beraber burada tüm betonarme kolon kiriş boyunca devam ettiği durum. Yani tam sıfıra sıfır örtüyor. Şimdi böyle bir durum olduğunda analiz sonrası zaten aslında iç kuvvetlere baktığınız zaman göreceksiniz. Çelik tam betonarme ile sıfıra sıfır oturursa eğer bu durumda makas hani alt ve üst başlığı biri çekme biri basınç alabilecekken burada betonarme ile bir komplike davranışa gidiyor bu sefer. Orada iç kuvvet sonuçlarınızı mutlaka bir gözden geçirin. Bu nedenle makaslarda veya betonarme elemanlarda çeşitli yetersizliklerle karşılaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla zaten gerçek hayatta da hani sıfıra sıfır oturması mümkün değil. Uygulamada mutlaka araya birleşim vesaire yerleştireceksiniz. Ona göre etkileşimde bulunacak bir model kurgusu gerekiyor. Şimdi ben doğrudan betonarme üzerine de oturan bir model açacağım ama önce bilerek bu modeli açtım. Burada amacım şu, makaslı sistem gireceğim zaman özellikle betonarmenin üzerinde ayrı bir aslında aks hattı yaratmak. Şu ışıkları da ekrandan kaldırayım ki daha rahat görelim. Ee, Aksara şöyle bir bakalım. İkinci bir çelik aks yaratmak aslında hedefim. Çünkü
Makasların da özelliklerine girdiğimizde göreceğiz. Burada çok ciddi bir açıklık geçiyoruz biz. Şöyle boy yani iki tepe noktası 220 santimde, başlangıçlar 80'er santimetreden eğimli bir yapımız var. Ve toplamda baktığımızda 22 metrelik bir açıklık geçiyor. Yani oldukça da yüksek bir açıklık, makas için ideallerden bir tanesi tabii ki, ama yani yüksek de bir açıklık. Dolayısıyla benim sistemi kurgularken şunu hesaplamam gerekiyor. Çatıdaki stabiliteyi düzgün bir şekilde oluşturabilmek için burada doğrudan makası betonarme kolona oturtacak olur isem aslında sadece alt başlığı oturtmuş oluyorum. Üst başlık hareketli kalacak. Bu anlamda da yatay da çerçevenin akışı sırasında aslında istediğim rigidliği elde edemeyeceğim ve çok fazla yetersizlikle karşılaşacağım. Ki yetersizlikle karşılaşmadığımız, hani kesit büyüterek ki ekonomik olmaz ama çözdüğümüz durumlar çıkabilir. Yine de burada da model sonuçlarına baktığım zaman üst başlığın gereğinden fazla, olması gerekenden fazla aslında oynadığını göreceğiz. Dolayısıyla benim bu tarz ciddi açıklıklar geçerken tavsiyem, betonarme elemanların üzerine ikinci bir aks yaratıp çelik kolon ile modelleme yapıp peşine işte 22 metrelik uzun orta çelik makas, zayıf eksende de, zayıf eksenimizde 6 ile 8 metre arası değişiyor. Çelik kiriş ile bu hattı tamamlayabilirim. Şimdi makası girdikten sonra yine çelik kolonun, dikkat ederseniz hani boyunu da kısa tutmadım çok fazla ki hem üst başlığını hem alt başlığını ayrı ayrı çelik kolonun yüzeyine yerleştirmek benim hedefim. Şimdi bu modellemeyi yaptığınızda birleşimlere de gelelim şöyle bir. Herhangi birinin üzerine tıklayıp daha uzun menüyü açacağım. Alın ve vala makas birleşimine girdim. Hızlı modla kapatayım ilk aşamada. Ki görelim hani istiyorum. Bu şekilde hani birleşim girmemizi kolaylaştıracak. Birleşim girmesek de bu arada önce bu halde analiz edeceğim. Birleşim girmesem de zaten düğüm noktasını çelik makas başlıkları arasında düzgün bir şekilde oluşturdu. Orada da şunu kastediyorum. Hemen analiz modeline gidelim. Dolu gövdeli gösterimi kapatayım. Hatta sadece sağ bu kata geleyim. Şimdi dikkat edecek olursanız makasın alt başlığına ve üst başlığına, şurada N103 diye geçen kısım, düğüm noktasına uygun şekilde oluşturdu. Hedefim buydu zaten. Hani birleşim illa girmenize ilk aşamada gerek yok. Tüm boyutlar belli olduktan sonra girmek isterseniz de ona göre hareket edebilirsiniz. Hedefim dediğim gibi bu şekilde bir bağlantıyı sağlamak. Şimdi tüm çaprazları seçip bir size analiz yapıp sonuçlarını göstermek istiyorum. Sonrasında yatayda hani rigidliği sağlamak için başka nelere ihtiyacım var? Kısaca ondan bahsedeceğim aslında. Ama bu şu ana kadar olan kısmı özet geçecek olur isem, özellikle böyle 16 metre, 22 metre ve üzerinde bir makas sistemi kurgulamanız gereken bir açıklık geçiyorsanız, alt kısımda betonarme elemanlar mevcut ise makası hani eski alışkanlıklarda sadece alt başlıkta betonarme elemana oturtmak bir opsiyon, ama bu yeterince rigidlik, yatay düzeyde rigidlik sağlamıyor. Mutlaka arada bizim tavsiyemiz çelik kolonla yine bir aks sistemi oluşturup sonrasında makaslara ve kirişlere girerek genel orta stabiliteyi sağlamak için de gerekli adımları mutlaka atmak gerekiyor. Şimdi şöyle bir moda analiz sonuçlarına önce bir bakmak istiyorum. Yukarıda periyodu da ve frekansı da görüyorsunuz. Şöyle bir oynatacak olur isek.
Yapının hareketine bir bakalım. Hani mertebe olarak da periyotlarımız uygun mu? Şu an üçüncü modda 0,26 saniyedeyim gibi genel hareketi görmem gerekiyor. Burada hani biraz da zoom yapacak olursam dediğim gibi hedefim çelik kolonla makas alt ve üst başlığı arasında bir düğüm noktası oluşturarak üst başlığın boşta serbestçe hareket etmesini önlemekte. Ve bu Modernist kontrol dışında bir de düşey yükler altında herhangi bir modelleme problemi olup olmadığına bakmakta fayda var. Herhangi bir düşey yük altında baktığımda sistem beklediğim gibi hareket ediyor. Burada da tamam dedim. Sonrasında çek tasarıma geleceğim ama tek tasarıma gelmeden önce farklı detayları da göstermek istiyorum. Şu anda bir yetersizlik görünmüyor. O nedenle diğer detaylardan bir bahsedeyim. Onunla beraber tekrar ilerleyelim. Görüntüyü biraz daha sadeleştirmek için önce kaplamaları ekrandan kaldırdım. Sonra ışıkları da kaldırdım. Şimdi dikkat edilecek hususlardan bir tanesi zaten hani eğitimlerde de mutlaka anlattığımız kısım çatıda çapraz giriş, yatay çapraz girişi. Bildiğiniz gibi bu hani düşey için de geçerli. Tabii ki merkezi çaprazlı bir sistem kullanacaksanız olabildiğince ilk ve son açıklık arada alternatifler olabilir. Bir dolu bir boş hücre geçmek gibi örneğin şu hücre aslında boş. Şu ilk hücrede kırmızı olarak gördüğünüz elemanlar çek çaprazlar. Bir dolu bir boş geçebilirsiniz ama açıklık sayısına bağlı simetrik olması için diğer alternatif işte ben burada iki tane yan yana açıklıkta çapraz girdim sonrasında boş geçtim gibi. Yatay stabiliteyi sağlamak adına birinci hani yapmam gereken işlem buydu. Çaprazların yerleşimini ben bu modelde ilk ve son açıklığa girerek bir de ortadaki iki açıklıkta yan yana çapraz kullanarak uyguladım. Tabii burada hani çelik elemanlar bildiğiniz gibi narin. Dolayısıyla yanal tutukluluk bizim için kritik de bir nokta narinlik kontrolüyle beraber belirli noktalardan bu elemanları tutmam, zayıf eksenlerini tutmam gerekiyor ki aslında dayanım problemleri yaşamayayım. Çaprazlar bir yandan bu işlevi görmüş oldu. Bir yandan da tabii doğal olarak çatıdaki stabiliteye, yatay stabiliteye bir katkı sundular. Çapraz girmediğim açıklıklarda ise önce üst başlıklardan başlayacak olur isem eğer. Şimdi ben burada 22 metre gibi ciddi bir açıklık geçtiğim için bir de simetrik olmasını istediğim için zaten orta aks boyunca geçtim. Tek çapraz komutuyla onu da bir tanesini açarak göstereyim. Bu tek çapraz komutu yerine çelik kiriş komutu da olabilir. Çelik kiriş komutuyla girerseniz mutlaka çapraz uç birleşimiyle makasa bağlamanız gerekir. Yoksa moment aktaran şekilde bağlantı sağlayacağından makas üst başlığında beklemediğiniz iç kuvvetler görebilirsiniz. Tek çelik çapraz komutuyla girdiğinizde böyle bir problem yok. Zaten otomatikman sadece eksenel kuvveti çalışacak şekilde bu elemanların mesnet koşulları kütüphanede belirlenmiş durumda. Birleşim girmeden de tek çelik çapraz komutuyla modellemeyi gerçekleştirebilirsiniz. İşte ben bunu yaptım. Makasın orta mahya bölgesinden bir tek çaprazla girdim. Sonrasında simetrik olması için üst başlığı sağda ve solda üçer parçaya böldüm. Tabii burada yine dikkat edilecek husus şöyle bakacak olursak yandan da makasın düğüm noktasına ben bir yatay düzeyde tek çelik çapraz komutuyla stability kirişi girdim. Neden? Yine hani aynı önemli noktaya geliyoruz. Makas üzerindeki elemanların eksen kuvvete çalışması ek bir moment etkisiyle karşılaşmamamız için düğüm noktası dışında bir yere eleman girmememiz de gerekiyor. Hani bu aşıklara geldiğimizde de bundan bahsedeceğim zaten. Ee, Düğüm noktalarından faydalanarak ben bunların modellemesini yaptım. Şimdi üst başlık bu şekildeydi. Bir de alt başlığa bakalım. Şimdi alt başlığa geldiğim zaman alt başlık zaten hiç çapraz girişi yapmadım. Buna uygun bir modelleme gerçekleştirmem de gerekiyor. Hani yine birden fazla olacak şekilde tek çapraz komutuyla stabilite elemanı girdim. Yine makasların düğüm noktasına girdim. Tek çaprazlar doğrudan alt başlıkların ilgili düğüm noktalarındaki ortadan bağlı olacak şekilde geometrik olarak da yerleşti. Yine alt başlıklardan sağ ve sol parçayı da üçer eşit parçaya böldüm. Dediğim gibi bu 22 metre gibi bir ciddi açıklık geçtiğim için bu şekilde 3'tü.
İki de olabilir. İki denemenizden sonra analiz sonucunda zaten herhangi bir yetersizlik yaşamanız anlamında makasların alt başlığında ya da üst başlığında da aynı durum geçerli. Narinlik problemi yaşadığınız durumda ek olarak eşit parçalara bölmek tabii ki daha faydalı olacaktır. Tek çapraz komutu veya çelik kiriş komutu ile stabilite kirişi girmek gerekir. Şimdi bundan sonraki kademede ise e, ben çerçeveyi tamamlamak adına tabii ki kolonların zayıf eksenlerinden de çelik kirişleri girdim. Bu şekilde modellemeyi tamamlamış oldum. Bunlar da moment aktaracak şekilde gelir. Çünkü buraya bir çapraz girmek istemiyorum aslında. Buradan sonra aşıklara bir gelelim. Az önce birazdan aşıklardan da bahsedeceğim demiştim. Aşıklar zaten hemen menüsünden de gösterip bildiğiniz gibi programda doğrudan makasla yerleşim diye bir sekme açılıyor. Makasların üzerine giriş yapacaksanız makasın düğüm noktası dışında bir yere aşık girilmesine izin yok. Sebebi yine makas üst başlığında herhangi bir ek etki oluşmaması, eksen kuvvete çalışabileceği şekilde uygun iç kuvvetleri elde etmeniz gerekiyor. Sadece ilk ve son açıklıkta o da diğer elemanlarla çakışmayı durdurmak için offset mesafeleri girebiliyorsunuz. Şimdi bir diğer önemli husus, eğer aşıkları analize dahil etmek isterseniz ne yapacaksınız? Bildiğiniz gibi e, aşık menüsüne geldiğim zaman şimdi üzerine bir kez tıkladım. Şuradan analiz parçalarını seç diye bir komutumuz var. Şimdi ben ona bir kez tıkladım. Modelde herhangi bir aşık farklı renkte yanmadı. Çünkü ben herhangi bir aşık analize dahil etmemiştim. Aşıkları analize dahil etmek demek ne demek? Aslında yine yatay stabiliteyi ilgilendirecek şekilde bir tutumluluğu sağlamak için elemanları analiz parçasının içine alıyoruz. Bunu daha önce eğitimlerde kısaca anlatmıştık ama bir daha üzerinden de geçmiş olayım. Şu an analize dahil değil dediğimizde ne yapıyoruz? Aslında üzerindeki kaplamalardan gelen yüklerle beraber aşıkları kendi içinde analiz ediyoruz. Üzerlerindeki kuvvetlere göre dayanımlarıyla karşılaştırarak bir tasarım oranı, PMM oranı veriyoruz. Narinliklerini kontrol ediyoruz, seyimini kontrol ediyoruz ve genel raporu elde etmiş oluyoruz. Analize dahil et demek şu, bunu dahil ettiğim zaman ben doğrudan rigidlik matrisinde artık aşıkların da bir yeri oluyor. Dolayısıyla üzerine eksen kuvvet ve iki eksenli eğilme kendi rigidliği doğrusunda almaya başlıyor. Ama ben kendi içinde çözseydim, yani şu an mevcut halde olduğu gibi aşığı analize dahil etmeseydim, üzerine eksen kuvvet almayacaktı çünkü kendi içinde çözüyorum. Eğilme altında aslında ben burayı tasarımı yapmış olacaktım ve aşıklardan gelen sonuçları da mesnet reaksiyonu şeklinde dokunduğu elemanları, yani burada makas üst başlıkları oluyor, düğüm noktalarına kuvvet olarak verecektim. Analize dahil edecek olursam da tutululuğu yine etkilediği için çapraz girdiğiniz elemanların aslında eğer denk geliyorsa, mesela şurada denk geliyor. İşte başlangıcı mesela şu tam ortaya denk geliyorsa ortadaki ve onun sondaki kısmını seçebilirsiniz. Bu şekilde farklı renkte yanacak. Bu analize dahil demek. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra tekrar analiz yapmanız gerekiyor ve yeni tasarım sonuçları göreceksiniz. Burada projeden projeye açıklığınıza, üzerindeki yüke göre mutlaka değişecek ve tabii ki aşının kesitine göre. Üzerine belli miktarda eksene kuvvet alacağı için dayanımda bir yetersizlikle aşıkların karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Hani buradaki ekonomi sağlama durumu aşıkları analize dahil ederek biraz daha düşük oluyor aslında. Bazı projelerde tabii ki bir katkısı olabilir. O nedenle bu olanak eklendi. Deneyebilirsiniz ama hani burada projeyi farklı kaydederek bir iç kuvvet ve tasarım sonucu ve tabii doğal olarak işte çelik metrajlardan da bir tonaj kontrolü yapmakta fayda var. Projeden projeye dediğim gibi değişmekle beraber genelde çok da ekonomi sağlamıyor çünkü aşık kesitlerinizin büyümesi gerekiyor analize dahil ettiğiniz durumda. Dahil etmediğiniz durumda biraz daha rahat olacaktır. Dahil etmediğiniz durumda mesnet reaksiyonu dediğim kısımda
Şimdi onu da şöyle göstereyim hemen. Mesela yükler kısmında ışıklardan etken yükler diye bir kısım var. Kombinasyonlarda da şu an sabit hareketli ve rüzgar ile kar yüklerini görüyoruz. Mesela makasın üst başlığına ilgili düğüm noktalarına reaksiyon şeklinde etkimiş durumda. Buradan da bunun kontrolünü gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi tekrar katı modele dönmek istiyorum. Bir diğer tasarımı optimize etme yöntemi gergi çubukları. Gergi çubuklarına böyle çift tıklayarak özelliklerini tekrar açtım. Şimdi ben projede her bir açıklığa tek gergi çubuğu girdim. Burada çapı, işte aralık, dikey öteleme, uzantı gibi değerleri girebiliyorsunuz. Tek, çift, çapraz, tek, çapraz, çift şeklinde dört farklı alternatifi mevcut. Ee, Bildiğiniz gibi biz 8 versiyonu ve 10 versiyonunda gergi çubuklarını modellediğiniz zaman aşıkların zayıf eksendeki tutulu boylarını yaptığınız seçime göre, yani tek veya çift olmasına göre değiştiriyorduk ama analiz tarafında iç kuvvet sonuçlarında bir değişiklik görmüyordunuz. 11 versiyonu itibariyle artık gergi çubuğu modellediğiniz zaman aşıklar için zayıf eksende hem tutulu boyu değiştiriyoruz olması gerektiği gibi, hem de iç kuvvet sonuçlarında yine zayıf eksenleri için moment diyagramlarında e, gergi çubuğunun katkısını görebiliyorsunuz. Bu şekilde aşık tasarımına da aslında ekonomi sağlamayı hedefliyoruz. Yine projenizdeki yüklere, açıklığınıza, işte aşığın kesine ve birden fazla değişkene özetlerine bağlı olmakla beraber aşı kesini optimize etmek anlamında bu hani %3'te 8-9 mertebeler arasında değişkenlik gösterebilir. Gergi çubukları bir katkı sunmuş oluyor. Şimdi hatırlarsanız tek gergi çubuğu girdiğimizde tutulu boy anlamında önce onu bir inceleyelim. Ne yapıyoruz, ne yapıyorduk diye bir bakalım. Tek gergi çubuğu girmem demek aslında benim bu açıklıkta, hani şöyle biraz zoom out yapayım. Bir açıklık için konuşuyorum bunu. Bir açıklığı zayıf ekseninde gergi çubuğu girerek ben iki parçaya bölmüş oldum. Dolayısıyla zayıf eksendeki, yani LTB dediğimiz yanal tutulu boyu 1/2'den 0,5 şeklinde düşürmüş oldum. Eğer bunu çift girseydim, ki denemesini hemen yapalım. Görsel olarak da hani sizi biraz bekletiyorum ama görsel olarak da gösterebilmek istiyorum. Şimdi iki yaptığımda da toplamda 3 parçaya ayırmış olduk. Yani 1/3'ten 0,33 gibi bir oran göreceğim aşıklar için. Şimdi ikili analizi yapmıştık zaten, o nedenle doğrudan analiz ve tasarım sekmesine gidip bu farkı hani bir göstermek istiyorum. Aşık sekmesine tıkladım. Şöyle bir baktım, genel bir yetersizlik sehimde ve dayanımda görünmüyor. Detaylara geldim, herhangi bir tanesi seçili iken LTB dediğimiz boy burada L faktör 0,492 olarak görünüyor. Şimdi tabii ki hani 0,5 dedim ya, yaklaşık olarak işte aşıkları her bir makasa birleştiği noktadan böldüm. Orada her bir aşık arasında birleşimin montajı için ufak nüanslar var. Arada açıklıklar var. Ona göre konumuna hani hassas hesap yaptığında 0,49, yaklaşık olarak 0,5'lik bir hesap çıkartmış oldu. Bu aşığın oranının dayanım oranına baktığımızda 0,29 gibi bir oran görüyorum. Şöyle bakalım, hani bir detay inceleyelim. En yüksek mertebeler 0,75, 0,89'lar görünüyor burada. 0,89 hani diyelim. Tamam dedim. Şimdi hepsini seçeceğim. CTRL ile özelliklerine girip hepsini çift yapacağım. Tekrar analiz edeceğim ki gergi çubuğunun hani katkısını da göstermiş olmak istiyorum ben burada.
Analiz tamamlandı. Analiz sistemi görüntülemeye bir gelelim. Çek tasarıma geldim. Aşıklarda bir problem görünmüyor ama yine analiz ve tasarım sekmesine şöyle aşıkların üzerine tıklayayım. Hatırlarsanız en yüksek mertebe 0,89'lardı. Şöyle bir detay baktığım zaman 0,60'lar görüyorum. 0,71 var. Sonrasında tekrar düşüşe geçiyor. 0,89'lardan 0,71'lere hani inmiş oldu. Tekten çifte çevirince. LTB'sine bakalım. Az önce hani 1 bölü 3'ten yaklaşık 0,333 demiştim ya. Onu zaten L faktörü üzerinde şu anda görüyoruz. Gergi çubuğunun hani genel katkısı aslında bu şekilde olmuş oluyor. Bir de dilerseniz tüm gergi çubuklarını ben önce şeyi de göstereyim. Çok pardon, herhangi bir problem olmadığından emin olmak istemiştim. Ee, Önce iç kuvvetlere de artık etkiyor dedim ya 11 versiyon itibariyle onu bir göstermek istiyorum. Aşık sonuçlarına geldim. Şimdi biraz daha belirginleşmesi için daha yüksek bir kombinasyon seçeceğim bilerek mi? Çift girdim ve hani dikkat ederseniz şurada zayıf eksende şu an Moment 2'yi inceliyorum aşıklar için. İki adet zayıf eksenlerinde mesnet bölgesi oluşmuş durumda ve burada mesnet üzerinde ters yönde bir momentle beraber aslında pozitif bir katkı tasarıma sunmuş oluyor. Yine hani ardışık sistemlerde sürekli olması sonra tekrar basit mesnetliğe dönmesinin optimum hatırlarsanız yüzeyi genelde 2 ya da 3 açıklıktı. Açıklıkların mertebesine göre tabii yani uzunluklarına göre değişkenlik gösteriyor ama burada ters yönde mesnet üzerine oluşan momentin olumlu bir katkısını tasarım tarafında görmüş oluyoruz. Şimdi moment 3'e bakarsam değil mi? Sadece gergi çubukları zayıf eksende etkileyeceği için moment 3,3 yani aşıkların güçlü eksenindeki değerler aynı kaldı analiz tarafında. Zayıf eksenlerinde e, gergi çubuğunun katkısına dikkate almış olduk. Bu da tabii tasarıma bir ekstra katkı sunmuş oldu. Şimdi bir de mesela tüm gergi çubuklarını kaldıralım. Bakalım herhangi bir yetersizlik aşıklarda yaşayacak mıyız? Çünkü hatırlarsanız tek gergi çubuğu girildiği zaman 0,89 dayanım oranı vardı. O ya sınırdan kurtaracak ya da kurtarmayacak diye tahmin ediyorum. 1,01 gibi bir oranla. Onu da resmi olarak görmüş olacağız. Analiz tamamlandı. Şimdi yine aşık sonuçlarına bakacak olursam bu sefer artık zayıf eksende şey yok gördüğünüz gibi. Herhangi bir katkısı doğal olarak eleman olmadığı için görmüyoruz. Beklediğimiz gibi moment değerlerini mesleklerde sıfır, açıklıkta da maksimum olacak şekilde görüyoruz. Çek tasarım sekmesine geldiğimde ışıkların kırmızı yandığını gördüm. Detaylarına bakacak olursam da ışığın üzerine tıkladığımda şimdi PMM oranlarına genel olarak bir baktığımda 1,25 gibi 1,4 gibi değerler görüyorum. Dolayısıyla hani normalde tek gergi çubuğu girerek ışığın kesitini arttırmak yerine tek gergi çubuğu girerek her bir açıklık için ben UPN 140 kesitini bu projede bu yüklere bağlı olarak kullanabiliyorum olarak görünüyor. Bunun da hani, böyle karşılaştırmasında yapmış olduk ki hatta detaylara girelim bir LTB'sini kontrol edelim. Bakın LTB burada hani yaklaşık bir o dediğim gibi yine program hassas hesap yaptığı için tam boyuna göre bir konumlama yaptı. Yaklaşık olarak bir çıktı. Dolayısıyla zayıf eksende tutulu hale getirmek aslında bizde projeyi hafifletebilmek anlamında önemli bir katkıda sunmuş oluyor. Tekrar katı modele
döneceğim. Dediğim gibi bu projede ne yapmıştık? Hızlıca bir hatırlayalım. Betonarme kolonların üzerine tam orta noktalarından çalışacak şekilde çelik kolonları girerek akslarını oluşturdum. Sonrasında bu çelik kolonlara makasların hem alt hem üst başlıkları bağlanacak şekilde alın levalı bir birleşimiyle bağlayacak şekilde modellemesini yaptım. Burada hedefim üst başlığında serbestçe boşta sallanmasına engel olmaktı. Buradan kastettiğim mesela bunun kutusuyla, pardon, yüksekliğiyle bir oynayalım, anlayacaksınız. Şunu kastediyorum. Bu şekilde makasın üst boşluğu, eğer boşta üst başlığı boşta kalsaydı model sonucunda görecektim ki bu üst başlık serbestçe hareket ediyor. Bu da hem modelizdeki periyotları etkileyecek, doğal olarak deprem yüklerini etkileyecek, hem de makasın kendi tasarım sonuçlarında problemlere yol açacak, bir yandan da yapı için beklediğimiz yatay rigidliği sağlayamayacaktık. Onun yerine böyle bir işlemle sorunu çözmüş olduk. Burada ışıkları analize dahil etmedik. Onun yerine çaprazlarla yatay stabiliteyi sağlamak için önce ilk ve son açıklıkta yatay çapraz, sonrasında da ortadaki iki hücrede yatay çapraz kullandık. Boşta kalan diğer iki açıklıkta makasların üst başlıklarını herhangi bir narinlik problemi yaşamaması ve yatay rigidliğin sağlanabilmesi için eşit olacak şekilde ben üçer parçaya böldüm sağ ve sol yarımlarını. Yani toplamda 6 parçaya bölündü 22 metrelik uzunlukta. Yine dikkat edilecek husus, düğüm noktalarından düğüm noktalarına girdim. Dolayısıyla makasın alt ve üst başında herhangi ek bir etki oluşturmama ana hedefimdi. Peşine aşıklara baktım. Aşıkları analize dahil etmeyi tercih etmedim. Zaten çaprazlarım ve stabilite elemanlarımla yeterince modelin sonuçlarıma da baktığımda yapı beklediğim gibi davranıyordu. Aşıklardan bir katkı istemedim. Onları kaplama üzerindeki yüklerle beraber e, kendi içine tasarımını gerçekleştirmiş oldum. Şimdi alternatif model dediğimiz kısma, hani doğrudan betonarmeye oturan kısma bir bakalım. Önce bir yine katı modele döneceğim. Aynı proje. Burada bu sefer hani kastettiğim gibi şöyle bir şey yaptık. Hiç çelik kolon girmedik. Makasları doğrudan betonarme kolonlarının üzerine mesnet birleşimiyle bağladık. Ama yine dikkat edilecek husus, hani ilk ve son açıklığımda burada kirişler de, betonarme kirişler de var. Sıfıra sıfır oturtmadım yine. Zaten birleşimin de levhasının hani bir yüksekliği olacak. Neden oturtmadım? Dediğim gibi iç kuvvet sonucunda hani bunların betonarme kirişlerle makasları sıfıra sıfır birbirine değerse başlıklar, iç kuvvetlerde de farklı sonuçlar göreceksiniz. Onun önüne de geçtim bir yandan. Ona göre bir düzenleme yaptım. Şimdi sonrasında çaprazlar anlamında neler oldu bir bakalım. Diğer şeyden farklı olarak normal şartlarda üst başlığı bir önceki projede hatırlarsanız çelik kolon yüzeyine girmiştim ki stabiliteyi sağlayayım. Bu sefer böyle yapmadığım için stabiliteyi sağlayabilmek adına e, makasların ilk ve son açıklıklarında da bu şekilde çapraz elemanlarla üst ve alt başlıkları birbirine tutmak gibi bir çözüme gitmeyi denedim ben bu projede. Çünkü burada hani şunu yaparsak, işte doğrudan üst başlıktan üst başlığa düz tek çaprazlar geçirdiğimde yine belirli bir stabilite sağlıyor, ama kendi içinde üst başlıklar daha fazla hareket ediyordu. Alt başlıkla beraber tutmayı deneyerek çözüm aradım. Aynı işlemi makas orta, hani mahya bölgesinde de yapabiliriz. Geriye kalan kısımlar için alt ve üst başlıklardan yine eşit olacak şekilde tek stabilite kirişi girerek tek çapraz komutuyla sorunu çözmeye çalıştım. Burada yine alternatif, hani birden fazla alternatif deneyip hangisinin daha etkili olduğunu da tabii görmek gerekiyor. İlk orta ve sonda kullandığım çapraz belki orta akslarda da, hani burada da iki parçaya bölmek yerine tek parça ortadaki düğüm noktasından bir çapraz gidişiyle olabilir. Burada dediğim gibi önemli olan optimize bir tasarım. Yatay stabiliteyi doğru şekilde sağlayıp periyotları beklediğiniz düzeye indirmek ve modelinizde çatının genel hareketini beklediğiniz, hani normal olan hedeflediğimiz gibi bir yerde ise alternatif çözümler arasında
En hafif olanı tabii ki de kullanmak en mantıklı olan olacak. Ben burada bir kombinasyon denedim gösterebilmek için. Dediğim gibi alternatiflerden bir tanesi bu kenarlardaki ve orta mahyadaki çaprazlı alt ve üst başlığın birbirine bağlandığı sistemi orta açıklıklarda da kullanabilirsiniz. Bu projede yatay çaprazlar hani aynı konfigürasyonda durduğu için ondan ayrıca bahsetmeyeceğim. Burada aşıklara yani geldiğimiz zaman yine tek gergi çubuğuyla tutulu ve aynı yerleşim var. Makasların düğüm noktasına gelen bölgelerde bölünmüş ve basit mesnetli olarak tanımlanmış durumda. Şimdi bunun analiz sonuçlarına bir bakalım. Doğrudan deformasyonlara geleceğim. Yine hani önce düşey yükler aslına bakalım. Herhangi bir modelleme hatası var mı? İşte tutmayan bir düğüm noktası var mı diye. Bir problem hani görünmüyor. Bir de model analize bakayım. Yukarıda periyot 0,34'lerde. Bu şekilde hani hareketi mertebe olarak da periyoda uygun şekilde görebiliyoruz. Tabii ben burada projenin bitmiş hali üzerinden bir şey yapıyorum. Ve tüm dayanım sonuçlarına bir bakalım. Sonrasında bu elemanları silmeye başlayacağım ki katkıları ne kadar önemli onu hani aslında karşılaştırmalı olarak görelim istiyorum. Tasarımda ki periyodu düşürdüğüm halde aslında bu elemanlarda bir narinlik problemi var, bir yetersizlik var. Kesit arttırmam gerekiyordu boru profillerde. Aklınızda olsun. O şu an hani çok acil olmadığı için ona dokunmuyorum. Şöyle bir işlem yapacağım. Bir tanesini seçip hani alt ve üst başlık arasındaki o bağlantıyı yük akışını engellediğimde 0, 28-29'lardaydı periyotlar. Şimdi kaldırdım ben bunları. Sadece makasın hani alt ve üst başlığı için ilk ve son açıklıktaki durumu kaldırdım. Bu haliyle dilerseniz bir analiz yapalım, bir karşılaştırma yapalım. Şimdi analiz tamamlandı. Deformasyonlarına bir gelelim. İlk moda geri dönüyorum. Periyot 2,75 çıktı. Ve şöyle bir harekete baktığımızda üst başlık hani kendi içinde üst başlıktan daha serbest bir şekilde oynuyor aslında. Gördüğümüz ilki 2,75'e çıktı. İkinci 0,35'te yine. İkinci mod bir önceki projenin hani haliyle aynı. Gördüğünüz gibi hani aslında problem burada o çapraz olarak tutmak üst başlıkları ciddi olarak problemi durdurmuş durumda. Şimdi böyle kullandığımız zaman şimdi yine ana makaslarda narinlikte vesaire bir problem görmüyoruz. Hatta onun sonuçlarını da inceleyelim. Analiz ve tasarıma geldim. Makasların detaylarına baktığım zaman burada hani yine kesit malzeme hangi kombinasyonda kritik çıkmış oranı narinlik değeriyle beraber görüyoruz. Şimdi sıfır ve hani sonuncu uçta 22. metrede bir şey tuttuğum için o elemanı kaldırdığım zaman periyot çok yükseldi.
Dolayısıyla üzerindeki yük etkileri de değişkenlik gösteriyor ama bir de bu periyotlar böyle bir yapıda beklediğim bir periyot değil. Bu yüksek bir bina değil, günün sonunda doğal olarak mertebeyi düşürmem, daha da rigidleştirmem gerektiğini, makasta bir yetersizlik görmesem bile aslında mutlaka benim yorum olarak, mühendis olarak söylemem gerekiyor. Çünkü 2,75 beklenen bir oran zaten hali hazırda değil, periyot anlamında. Bu hani denemeyle de o çaprazların aslında katkısını görmüş olduk bir yandan. Bir yandan mesela şurada, e, pardon. Stabilite kirişlerinin bir grubunu da sildim. Tekrar analiz yapacağım. Tutulu boyun hani ve narinliğin problem çıkartıp çıkartmadığını görmek adına. Aslında yani en baştaki projede eklediğim direkt elemanlar bize olumlu bir sonucu verdi ama onlar olmasaydı hani sözlü bir şekilde geçmek istemiyorum, ispatını da yapmak istedim size. Onlar olmasaydı hem periyotta hem de dayanımlarda ve narinliklerde problem görmeye başlayacaktık. Tabii ki hani mühendislik gereği dediğim gibi bunu optimize etmek önemli olan ki evet, şimdi makaslarda problem gördüğünüz gibi yaşamaya başladık. Ben stabilite kirişlerini silince hem dayanımda problem var hem narinlikte problem var gördüğünüz gibi. Bu nedenle alt ve üst başlıklarda tek çapraz komutu veya çelik çelik kiriş komutuyla stabilite kirişlerine uygun yerlerden girmek kritik öneme sahip, projenin yeterli bir şekilde devam edebilmesi için. Şimdi bir de birleşimlerle alakalı özellikle teknik desteğe sık bir şekilde gelen bir iki detayla alakalı Ee, bir konudan bahsedip eğitimi tamamlamak istiyorum. Bu bizim eğitimlerde de kullandığımız klasik sanayi tipi bir yapı. Çelik tasarım bir ve 2 eğitimlerinden hatırlarsınız. Zaten şimdi teknik desteğe gelen en yoğun hani sorulardan bir tanesi kolon ayağının tasarımı. Herhangi bir kolon ayağın üzerinden önce hani ben bir kontrolleri de size göstermek istiyorum. Birine tıkladım, tasarım raporuna tıkladım. Sonrasında şimdi hatırlarsanız tasarım raporu önce geometri kontrolleriyle başlıyor. Yönetmelik referansıyla beraber biz burayı detaylı bir şekilde bahsedip devam ettiriyoruz. İşte bloklar arası mesafe, yatay kenar mesafesi, düşey kenar mesafesi, kolon gövdesi, kaynak kalınlığı gibi devam eder. Bir de bu kolon ayağından kaynaklı etkili gömme derinliği yine madde var. Bir de beton kenar örtüsü. Şimdi şu beton kenar örtüsü üzerinden de yoğun soru gelebiliyor teknik desteği. O yüzden buraya bir parantez açmak istiyorum. C dediğimiz mesafe büyük eşit 6D olmalı. D dediğimizde burada kullandığımız ankrajın çapı. Bu neden gerekli? Beton tarafında konik kopmaya bağlı problem olmaması için yönetmelikte özellikle belirtilmiş bir madde. Hani geometrik sınır 6D otomatik hesap yapmak için kullanılıyor. Dolayısıyla şimdi burada mesela hemen tamam deyip çıkayım. Neyi kastediyoruz orada? İşte aşağıdaki pedestali bizim beton ve kolon komutuyla girdiğimiz pedestali görüyorsunuz. Onu her iki yönde de kenardan sonra mesafelerinin olması gerekiyor ki bu 6D kontrolü hani sağlanmış olsun. Bu da dediğim gibi betondaki konik kopmayı durdurmak için alınan bir önlem. Yani siz şunu yapamazsınız. Taban levhasının boyutlarına bir bakalım. Taban levhasının boyutu
işte 650 milimetreye 400 milimetreymiş. Siz betonarme konuda 65'e 40'lık ya da işte 70'e 50'lik bir şey yaptığınız zaman bu kontrolü çelik kolonun tam ortadan girdiğimizi düşünecek olursak, hani o varsayımla yapıyorum. Geçemeyeceksiniz. İşte ben mesela burada 80 metre 85 bir pedestal girdim. Dolayısıyla hani aşağıya yerleştirdiğiniz kolonların e, sahada da problem çıkartmaması için bu 6D kuralına uymanız gerekiyor. Sonrasında bir diğer hani kolon ayarla ilgili gelen kritik husus şu. Mesela tasarım raporuna ben bir gireceğim şimdi tekrar hangi yetersizlikler varmış diye. Dayanıma geldiğimde hani taban levhası kalınlığı ezilme için işte gereken 38,76 mevcut 36 olarak görünüyor. Burada denklemi biraz incelememiz lazım. Burada E büyük E kritikse Y küçük M olmalı gibi bir ibare var. Şu denklemin kullanılabilmesi için. O aşağıda da E'nin E kritiğin ne olduğu, Y'nin, M'nin ve N'nin nasıl hesaplandığı gibi detaylar var. Yine burada tamamen Amerikan yönetmeliğine atıflarla aslında ilerliyor. Burada farklı detaylar göreceksiniz çünkü hesapta işte E'nin E kritikten büyük olup olmadığına göre bu denklem bir daha değişecek. Hani ters olsa bu denklem istenen şu şekilde hesaplanmıyor, denklem değişiyor. İşte diyelim ki öyle bir durum yaşandı. Bu sefer Y ve M arasındaki etkileşime değil de M ile N arasındaki etkileşime bakılıyor. Onun için farklı bir denklem çıkıyor. Dolayısıyla bazı durumlarda siz çok yüksek gereken taban levhası kalınlıkları görüyorsunuz. Burada optimize etmek için şu önemli. Şimdi dikkat edecek olursanız kolon kesitine hani bakarak kolonun güçlü ekseni dediğimiz yani başlıklarının olduğu doğrultuda levha doğal olarak daha büyük, burada B dediğimiz 650 ile gitmiş. H dediğimiz mesafeye de ben 400 olarak girmişim. Şimdi bunu biraz modifiye edeceğiz. Burada o Y, M ve kritik değerlerin mantıklı mertebelerde olabilmesi için kolonun güçlü eksenin olduğu doğrultuda levhanın bir tık daha uzun, zayıf eksende bir tık daha kısa olması gerekiyor. Hani kalınlığı arttırmak yerine burayı optimize ederek çözmek lazım. Şimdi mesela zayıf eksende 400 üzerine 380'e indirdim. Tasarım raporuna bir daha gireceğim. Nasıl bir oran gelmiş diye 39'a çıktı. Bunun da o geometriden kaynaklı bir dediğim gibi detayı var. O yüzden 400'e geri çıkartabilir ya da mesela 420'yi deneyebilirim. 38,6'dan 38,3'e indi. Mesela böyle ufak katkıları olabiliyor. İşte güçlü eksende 450'ye çıkartayım. Denklemin nerede değiştiğini göstermek için bunu yapıyorum bu arada. 450'ye çıkarttığımda da 37,625'e indi. 650 mesela 670'e çıkartacağım. Biraz daha uzatacağım. Ne fark olduğunu görelim diye tekrar 39'a çıktı. Dediğim gibi bu geometrinin ikili yönde birbiriyle bir etkileşimi var yönetmelik gereği. O etkileşime dikkat ederek bir işlem aslında yapmak gerekiyor. Bakın sınırı hani 450'yi abarttım. Tekrar 41 gibi çok yüksek bir değere çıktı. Bunun denklemin içinde optimize kalması için tabii denklemi böyle inceleyerek ufak ayarlar yapmak hani mutlaka gerekiyor. 38'lere indim hani gördüğünüz gibi. Bu üzerindeki yüklerden dolayı artık olası bir şey. Benim burada daha çok kastettiğim işte 650'ye 650 mesela abartarak böyle bir şey yapacağım. Ankrajları da gelip burada her iki yönde de 3 seçip şöyle bir yerleşim yaparsanız eğer tasarım raporuna geldim. Bakın oran 2,058'e çıktı. Ve gereken 74 gibi bir değere çıktı. 74 milimetre gibi. Ve şurada da az önce hani dedim ya denklem değişecek dediği E büyük eşit E kritik, N de büyük M olacak şeklinde bu denklem değişmiş durumda. Dolayısıyla artık çok yüksek değerler görmeye başlıyorsunuz. Onun için bunu yapmak yerine
Kolon ayakları birleşimini optimize edip işte gerekli yerde. Şimdi ben bunu bu hale çevirdiğim zaman her iki yönde de aslında bu ankastre bir bağlantı gibi olmuş oldu yani. Şunu geri ikiye indireyim örneğin. 150'ye döndüreyim ve burada da 450'ye geri indireyim. Şimdi benim bunu yapmam demek güçlü eksende moment aktarıyor, zayıf eksende bu masallı bir aslında bağlantı demek. Yani günün sonunda ben bunu yaptığımda analiz modelini de etkiliyorum tabii ki. Bunu unutmamakta fayda var. Mesela şimdi 25 milimetreye indi. Böyle bir optimizasyon yapılabilir. Her iki yönde tüm elemanların her iki yönde de ankastre bağlanmasına gerek yok. Hani ona göre çözüm işte gerekiyor. Mesela merkez çaprazlı sistemlerde buna göre bir modelleme yapabilirsiniz. Bu işlemin alternatifi hani şu an düz seçili üçgen diye bir yöntem daha var. Levhayı optimize ettikten sonra üçgen yöntemine de geçebilirsiniz. Bu yük dağılımıyla alakalı önerilen normalde Amerikan yönetmeliği aslında düzgün. Bunu da şimdi bu eğitimde çok uzun uzun onun üzerinden geçemeyeceğim ama hemen şeyi göstermek istiyorum kısaca. Bu Design Guide 1 diye geçiyor. Şöyle görebilirsiniz adını. DG1 üçüncü şu görseli de bu. Burada detaylı bir şekilde anlatılıyor. Bu tasarım için şöyle biraz yukarı çıkmaya da çalışayım. Ben de bilgisayarıma indirmediğim için tam göremeyeceğiz ama aslında burada yapılan işlem işte mesnet koşuluna vesaire bağlı olarak değişiyor. Mesnet koşulu tabii neyi etkiliyor? Kolonun üzerinde eksen kuvvet ve iki eksenli eğilme mi var? Sadece eksen kuvvet mi var? Bu eksen kuvvette işte çekme basınç ne var? Eğilme değeri her iki eksende de mi var? Sadece güçlü eksende mi var? Vesaire gibi durumlarında denklemlerde burada detaylı anlatım var. Hatta şu içindekilere direkt gidelim. Oradan göstereyim. Bakın şu anda dördüncü bölümde hani görüyoruz. Sadece eksenel çekme, kaymaya göre tasarım. Eksenel çekme ve kaymaya göre hani ikisinin kombine olduğu durum. Eksenel basınç ve kaymaya göre, eğilmeye göre bunların kombine olması yani durumlarına göre bu denklemlerde değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla sizin hani her birleşimde tabii ki bu değişecek ama şey içinde optimize geometri sonucunu görebilmek için de mutlaka iç kuvvetlerine bakıyor olmanız lazım. Böyle yüksek değerler gördüğünüz zaman müdahale edebileceğiniz şeylerden bir tanesi dediğim gibi her iki yönde de geniş bir levhadansa kolonun güçlü ekseninde olması gerektiği gibi moment aktaracaksanız burada projeye özel olarak daha geniş, zayıf eksende de daha optimize bir çözüm sunmak. Diğeri de kolon ayağında tasarım girdilerinde görünüyor. Düzgün ya da üçgen seçimlerinden birini gerçekleştirebilirsiniz. Ona göre kendini güncelleyecektir. Hesap yapılan yöntem. Bir de burada hızlıca şundan bahsedip tamamlamak istiyorum. Şimdi ben analiz ve tasarım sekmesine geldim. Birleşimleri seçtim. Burada yeterli ve yetersiz olan elemanları görüyorsunuz. İşte mesela alanın levalı kirişeki yeterli gelmiş. Hep tek kayma levalı birleşim tali kirişler de vardı. Onlar yeterli gelmiş. 4 bu onlarda problem yok. T kayma levalı birleşimde problem var mesela. Rigidleştirilmiş taban levhasında problem var. Bu az önce girdiklerimizde. Bunların içine girip hani burada teker teker müdahale etmeniz gerekiyor ya. Aslında aynı tip birleşime girmeye çalışıyorsanız aynı aksarda burada teker teker müdahale etmek yerine gidip modeli oradan hepsini seçip tek seferde düzeltebilirsiniz. Aklınızda olsun. Ben burayı daha çok aslında şunun içinde açtım. Birleşim raporlarıyla alakalı sorular geliyor. Biz birleşim raporlarını raporlarda çıktı olarak ayrıca vermiyoruz. Onun için şunu yapmanızı rica ediyoruz.
işte en yüksek orana sahip olan birleşime ait aslında raporu eklemeniz gerekir ya. Bunun için de analiz ve tasarım sekmesine gittim, birleşimi seçtim. İşte mesela alan eyvalı kişiliklerin tamamı yeterli ve hepsinin oranı da 0,78'miş. Dolayısıyla 0,78 hani, oranını alacaksam bu kirişin üzerine bu ekrandan çift tıkladım. İlgili birleşimin ekranı açıldı. Tasarım raporuna girdim. Burada rapor detaylı zaten görebiliyorsunuz. Sağ tuş yapıp print diyerek yani ya da yazdır diyerek bu raporu ayrıca alıp raporlara eklemeniz lazım. Çünkü biz birleşimler için aslında özet bir rapor veriyoruz. Özet rapor dediğimde aslında yani seçme rapor içine gelen şöyle bir ekran oluyor. İşte birleşim hangi elemanları bağlı, tipine, geometri kontrolü, en elverişsiz kombinasyonu hangisi, buradaki dayanım oranı ne çıkmış, kontrolü geçmiş mi kalmış mı? Denetim mekanizmalarının detayı görmek istediği durumda da bu ekrandan gelip şu oranın üstüne tıkladığınızda en yüksek oranlar tekrar hani yukarı çıkarsa ya da en düşükler kaç kez tıkladığınıza bağlı olarak ilgili hani tabi burada birden fazla farklı tip birleşim görüyorsunuz. Örneğin tek kayman level birleşimlerin içinde en yüksek oran hangisinden geldiyse ki şu mesela bu dediğim işlemi yapıp onun içine burada çift tıklayarak girip tasarım raporuna girip sağ tuş yazdır demeniz ve rapor eklemeniz bunu yeterli olacaktır. Bir de son olarak birleşimlerden bağımsız az önce aşıklar tek ve çift gergir çubuğundan bahsederken soğuk hatlı aşıkları ben bahsetmeyi unuttum. Hızlıca ondan da bahsetmek istiyorum. İlgili projeyi açtım. Bildiğiniz gibi İDEKET'te Solcat'te C ve Z kesitleri aşıkları tanımlayıp analiz ve tasarım yapabiliyorsunuz. Ama onun dışında hani farklı e, elemanlar yani çelik kolon kiriş gibi elemanlar için sol katlı tasarımı programda mevcut değil. Sadece aşıklarda mevcut. Bu da aşıklarda ekstra bir ekonomi yapmamızı, optimizasyon yapmamızı sağlıyor. Ama C ve Z kesitler şu an kütüphanede hazır bir şekilde yok. Yapı ağacı üzerinden kütüphaneye sizin tanımlamanızı hani bekliyoruz. Onun için de şöyle yapılıyor. Yapı ağacına geldim, kesitlere geldim, çeliğe geldim. Üzerindeyken sağ tuşa bastım, tanımlı kesit oluştur dedim. Tek tipi seçili. Burada da aşağıda soğuk katlanmış C ve Z diye iki tane kesit tipi var. C'yi seçip işte yükseklik, en kalınlık gibi parametreleri girerek arsa miktar tablolarından girebilirsiniz bunu. Kullanabiliyorsunuz. Ben burada kendim girmiştim. C250'ye 75 çarpı 2,5'luk bir şey girdim. Bu proje hani bu eğitimde ilk açtığım projeyle aynı. UPN 140 hatırlıyorsanız sıcak hatta kesitlerde kurtarıyordu. Onun en kesit yüksekliğine vesaire yakın atalet momentine yakın bir kesit seçmeye çalıştığımda tablodan bence 250 çarpı 75 çarpı 2,5 gördüm. Tam aynı oturmayacak zaten. Hani UPN 240'ın aynısına girmiş olmadım. Aslında zaten soğuk katteler daha hafif olması sayesinde avantaj sağlıyor. Kesit yüksekliği biraz fazla görünse de. Bir de onu göstermek hani istedim size. Soğuk hatta kesit girmiş olmam dışında herhangi bir normal aşık kullanımından farkı yok. Burada çift gergi çubuğu girmişim bir projede. Bu analiz ve tasarım sonuçlarını aşıkların gelip bir bakalım. Dilerseniz işte 0,39, 70, 80'ler şeklinde gidiyor. 95'ler var bir de. Burada şöyle yine birinin detayına gireyim. Hani LTB gibi boy farkları bakın yine 0,33 çıkmış. Soğuk hattı tarafı için hani ekstra bir şey yok. Farklılık yok bu hesaplarda. Sadece tonaj değişecek. Soğuk hattı ile giriş yaptığınızda Amerikan yönetmeliği ve Türk Çelik Yapılar Yönetmeliğine göre biz bunun tasarımını yapabiliyoruz. Hatta aşk raporunu da alıp o detaylı kontrolleri bir bakalım. E, Görmek adına yükler, rüzgar, kar, sabit hareketli gibi kaplama üzerinden aşıklara gelen yükleri görüyoruz burada. Hemen işte bir birleşik tasarım dediğimiz yani eksen kuvvet ve iki eksenli eğilmede duruma bakalım. Soğuk hatta ışıkları analiz sistemine dahil edemiyoruz bu arada zaten. Burada eksenel kuvvet
Doğal olarak analiz sisteminin içine dahil olmadığı için sıfır çıktı. Eğilme altında bir tasarım yapıyoruz. Majör ve minör eğilme değerlerini burada görüyoruz. Mertebeler oranları da görüyoruz. G artı S altında kritik, yani sabit ve kar yüklü altında sıkıntılı çıkmışlar. Sıkıntılı dediğim hani en kritik onlar ama yeterlilik var. Sonrasında kesme kontrolü. Sonrasında seyim kontrolü şeklinde devam ediyor. Burada sayım kontrolünde aşık tarafı için bildiğiniz gibi sayım kontrolü için yönetmelik 3 farklı kombinasyon verir. Oradan kritik olanı sadece basıyoruz biz bu raporda, o aklınız olsun. Burası için kritik olan G artı 05 S çıkmış ve herhangi bir sayımda problem görünmüyor. Şimdi bunun bir de metrajına bir bakalım. Projenin toplam metrajına bir bakalım. Toplamda hani gergi çubuğu vesaire hepsinin birleşimlerin levhasının falan hepsinin içine dahil olmuş haliyle toplam ağırlık 48,85 ton bu projede dursun. Bir de umarım üzerinde değişiklik ben bir daha yapmamışımdır ama şuna bir gidelim. Benzeri olması adına hani değişiklik yapmamışımdır dediğim burada UPN 140'tı. Zayıf eksende kolon, çelik kolon ve kirişlerle girmiştik ve diğer modele de bakarız tabii hangisi daha optimize çıkacak onu anlamak için. Raporlara geldim. Burada tek gergi çubuğu vardı. Aklınızda olsun. Yine hani aşağıda genel montaj üzerindeki ağırlığa bakacağım. 53,3 ton çıktı. Diğeri 48'deydi hani hatırlarsanız. Bir de şeyi açalım. Betonarme kolonun yüzeyine makas alt başlıklarını bağladığımız ve onun tonajına bakalım. Bu da 57 çıktı. Şimdi burada stabiliteyi sağlayıp şeyleri periyotları düşürebilmek için yani, tek çaprazları da makasın ilk ve sonuçlarına çapraz girmiştim ya, tabii bu tarz durumlarda fark ettirdi ister istemez. Bu da 57 ton civar çıktı. Tabii 3 modeli de biraz daha optimize etmek mutlaka hani gerekecektir. Şimdi buradan anladığımız aslında bizim nokta şuraya gitmiş oluyor. Sol katta aşık bir ekonomi sağlıyor. Gergi çubuklarının katkısı tek ve çift olması durumu bir pozitiflik sağlıyor. Ve makasların stabilitesini sağlamak anlamında işte çelik kolon girip makas alt ve üst başlığını çelik kolonun yüzeyine bağlayıp sol hatta aşık ve tek gergi çubuğu girdiğiniz durum tabii gerekirse çift de olabilir. Ekonomik sonucu aslında götürüyor. Tabii bunu anlamak için de projenin açıklığına, yüküne vesaire pek çok parametreye de bağlı. Genel yaklaşım bu. Hani genel olarak da böyle sonuç verir ama bu farklı modelleri deneyip bir optimizasyonda mutlaka yapmak gerekiyor. Genel itibariyle benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.